İsmim İlhan Hattatoğlu. Fakat bir de göbek adım var. O da Ahmet'tir fakat o nüfusa yazılmamıştır. Onun uzun bir hikayesi vardır. Şimdi şöyle oluyor. Annem ablama hamile olduğu zaman bu 3-4 ay falan geçince bir rahatsızlık oluyor devamlı. Affeder hani istifra ediyor, zayıflıyor falan. O şekilde oluyor. Sonra düzeliyor. Ondan sonra bana hamile olunca işte yine 3-4-6 ay, 4-5 ay yani biraz olunca yine o şeyler başlarken babam Süheyl'e gidiyor. Süheyl babamın çok yakın arkadaşı. Böyle bir durum var diyor. Hani kız çocuğu var, hanım da genç. Ondan sonra bu çocuk kalsın mı, aldıralım, ne yapalım falan diye öyle bir konuşma oluyor. Diyor ki Süheyl yok diyor, onu çocuk büyüyecek diyor. Senin kitaplarını okuyacak. O bakımdan diyor, aldırmayacağız çocuğu diyor. O şekilde, yani benim ikinci babam Süheyl Ünver'dir. O şekilde hatırası vardır bende. Fakat ablam benden 7 yaş büyüktür. Diyor ki anneme, bana diyor herkes soracak, kardeşin ne getirdi diye. Bana diyor bir tane bebek, taş bebek alın diyor. Gidiyorlar kapalı çarşıya bir tane güzel bebek alıyorlar, taş bebek. O Alman malıdır. Böyle hani yatınca gözlerini kapar. Böyle başını kaldırınca gözleri açılır yani. Öyle bir bebektir. Ve alçıdan yapılmıştır bunun vücudu. Elbisesi falan vardı. Hatta o kadar büyük bir bebektir ki bu. Benim ilk doğduğumda giydiğim başlığı sonra o bebeğe giydirmişler süs olarak da. Öyle bir hatırası da vardı. O şekilde büyüdük. Ablam benden 7 yaş büyüktü. Aramız çok güzel abla kardeş münasebetimiz vardı. Babam Muhittin Hattatoğlu, annem Hayriye Hattatoğlu. Babamın babası Hattat Ömer Faik Efendi'dir. Nüfus kaydında şöyle geçiyor. Hafız Ömer Faik Efendi ama çok eski şeyimizde bir Seyit lafı vardı. Seyit Hafız diye. İkinci defter yazılırken bunu şehitliği kaldırmışlar. Ama babam bana hiçbir zaman şehitlikten bahsetmedi. Yani hani eski şehitlik değil de bay manasına gelen bir şehitlikti belki. Yani o öyle bir hatıra olarak kalmış. Nüfusta gidip onu incelemek lazım. Babamın dedesi oluyor Ali Bey, Ali Efendi. O Mısır Çarşısı'nda çalışıyor, aktarlık yapıyor. Şöyle bir hatıra anlatmıştı baba. Bu Mısır Çarşısı'na girince bana anlattı sağ taraftan, ya da 7. ya 8. dükkan bizimdi, sülalelerindi. Oraya Sultan Mahmut veziriyle beraber teptili kıyafet gelmiş. Bak bizimkiler anlıyorlar padişahlı vezir olduğunu. Ama tabii usulen hani söylemiyorlar tabii yüzüne karşı ama işte gereken hürmet gösteriyor, sohbet yapılıyor falan. Öyle yani işte sorarlar nerelisin? İstanbul'a kaç senelisin? Yok nerelisin falan. Vallahi diyor ben Sultan Mahmut'tan önce çok daha önce İstanbulluyuz dedim ama esas kökümüzde Karadeniz Ereğlisi'nden Kürekçi oğullarından gelmeyiz biz. Herhalde oradaki tersanedeki kadırgalara falan ya da gemilere, büyük yelkenlere kürek yapılıyordu. O işle meşgullerdi. Öyle bir şeyimiz var. Bir de evde küçük bir harita vardı. Babam der işte bizim sülalemizin geldiği yer bu haritada diye. Bana Karadeniz Ereğlisi'ni söylerdi ama o şekildedir. Karadenizliyim ama bizi de Karadeniz'den, Sinop'tan olduğumuz için Karadeniz'i saymazlar. Bizler Sinop'a kadar Karadeniz'e, ona da pek gideriz. O şekilde büyüdük. Babamın annesi aşağı yukarı 4 yaşlarındayken vefat ediyor.
Ve hayal meyal hatırlar annesini. Sonra çocukluğun bir bölümü Sultanahmet'te geçiyor. Hatta küçükken Sultanahmet Camisi'nin avlusuna gidip orada topaç çevirirdim falan. Bir kere müezzin yakalamış bunu, bir tokat atmış falan, vurmuş, kaçmış gitmiş. Öyle hatıramız vardı. Bir Sultanahmetliğimiz var. Ondan sonra dedemin annesi, babamın annesi vefatından sonra bunlar bir müddet, babamın çocuklukla gençlik arası Silivri Kapı'daki Bala Tekkesi'nde geçiyor. Orada bizim akraba oluyor. Orada onlara bir oda veriyorlar. Babam orada kalıyor. Dedemle beraber. İşte oradaki külliyenin yazılarını falan yazıyor. Öyle bir yakınlığımız var tekkeyle. Nakşibendi tekkesi oluyor. Orada akrabalığımız vardı. Azmi Bey vardı. Karısı vardı, kızları, çocukları. Ama Azmi Bey böyle çok bilgili, biraz da İtalya'da bir tahsil görmüş. Ondan sonra felsefi bir şey üzerine. O vardı. Ama ona böyle hani eve misafir gelinir. Şu şekilde gelirlerdi. Hani aşırı derecede hani sinirli olan biraz, Fahrettin Kerim'in hastası gibi gelirler. Hatta derler ki Fahrettin Kerim yetişti, yani iyi edemediğini Azmi Bey yollar. Azmi Bey'in evinde 15-20 gün kalır. Azmi Bey onunla sohbet eder, konuşur, işte yemeğini falan beraber. Ve bir nevi terapiyle iyileşilirdi. Yani böyle gelip de iyileşilir. Ben yakından tanıdığım insan var. Düzeliyor. O kadar hani nefesi kuvvetli bir insandı. Hanımı babamın akrabasıydı. Çocukları vardı. Ve evleri çok güzeldi. Tam eski konak gibi, köşk gibi bahçe içinde evdi. Bu yakın zamana kadar kaldı. Ben en son artık evde oturamayacak duruma geldi ev. Bahçesinde bölüm yaptılar. Orada daha önce dokuma tezgahları vardı. İkinci Dünya Harbi'nde kumaş yokluğu vardı. Orada kumaş dokunurdu, bez dokunurdu. Orada sonra Demokrat Parti devri gelince dışarıdan makineler falan ithali bir şey değildi. Bu iş öldü. El dokumacılığı. O zaman o bahçeye taşındılar. O ev kendi halinde kaldı ama ev tabii zamanla harap oldu. Sonra yıkılmıştığını duydum ama ben yıkılmadan önce onlardan müsaade istemişim. Evin bütün odalarının teznatını, kalın böyle ahşap yer düşüyor aşağı yukarı 40-50 santim falan böyle geniş tahtalardı. Onları böyle ayaklarıyla leğen koyup ovalardı, temizlerlerdi falan, onu hatırlarım. İyi evdi ama maalesef yok oldu, gitti. Bahçesinde sakız ağaçları vardı, güzel bir bahçeydi. Çocukları vardı, 4 tane, onlar benim büyük ve akrandı. O şekildeydi. Rivayete göre o gelirmiş oraya, Perestu kadın sarayda. İşte onlara altın falan dağıtılmış. Bunun başında babam dururmuş. O hanımın, Hakife Hanım anlattığına göre herkes bir altın sıraya geçer. Herkes birer altın verirlermiş. Herhalde küçük altın yaptı, büyük altın. Arada kaçamak yapıp sıraya geçmesine babam mani olurmuş. Derdi bize mani olurdu. Çok dikkatliydi baban derdi. Öyle hatıraları vardır onun. Orası oldu, yaratık oldu, yıkıldı. Onun kitabesi vardı tekkenin. O kitabenin kapatılmıştı, sıvı olmuştu falan. Okulun üstünde duruyordu o kitabe. Babam onu oradan aldırdı. Tahsin Özüt yakın arkadaşıydı babamın. Topkapı Sarayı'na verdi. Orada kitabeler bölümünde
Duvara konuldu bu. Orada senelerce kaldı. Fakat epey zaman sonra o duvarın arkada bir problem oldu. O duvar yıkıldı. Bütün kitabeler arka tarafa devrildi. Bizim kitabeyle beraber bazı kitabeler parçalandı. Ondan sonra tekrar bunlar birleştirildi. Karşı tarafa, mutfakların olduğu tarafa kitabeler yeniden konuldu. Fakat kitabe kırık vaziyette kaldı. Ondan sonra bir konuşma olmuştu bu tekkelerle ilgili. Orada bir konuşmacı işte dedi, Bala Tekke kitabesi kırıktır, şudur budur, kırılmıştır dedi. Öyle anlaşıldı ki yani kitabe kasten kırılmış manası gibi çıkıyor. Ben kalktım müdahale et, böyle değildir. Bu kendiliğinden düştü, kırıldı diye orada düzeltmiştim. Öyle de bir hatıram vardı. O türbenin kuşak yazıları 17 metre falan civarında oluyor. Onu dedem yazmıştır. Diğer Sebil'in Çeşme'nin orada da gene yazıları vardır. Öyle bir bağlantımız vardır o bölgeyle. Onun için manen bir bağım vardır o bölgeyle. Anne tarafım, annem Azapkapı'da doğmuştu. Harp Sokağı'nda. Orada bir hazne var. Onun yanındaki evde. Annemin baba tarafı ve anne tarafı, baba tarafı Kızanlıklı. Anne tarafı Hasköylüdür. Bir tek babası Bulgarların katliamından bir tek o canlı kurtulabilmiş. Ama diğer anne tarafı olduğu gibi gelmişler, göç etmişler. Annemin çocukluğu orada geçiyor. İlkokul olarak da Cihangir'de Enas Numune Mektebi var. O Pervişe'de ismi vardır okula, şimdi yanlış söylemeyeyim. Orada okuyor. Bu Enas Numune Mektebi şöyle, 6 senelik bir okul. 2 senesinde de okunuyor. Fransızca ve Almanca okuyorlar talebeler. Kolej seviyesinde bir okul. Orada okuyor. İşte Almanca okuyor, bir sene Fransızca beraber okuyor. O küçüklüğündeki Alman ve Fransız şarkılarını bize söylerdi. Ondan sonra akşamları gece yatmadan önce bizim üstte taraca var, oraya çıkar. Orada nefes alır, beden eğitimi hareketleri falan yapardı. Yani iyi bir yetişmiş. O devre göre aydın bir kadındı. Sonra bir bacı varmış, sırtında bir sırık. Oraya sefer tasıyla öğle yemeklerini alır, okula kadar götürülmüş. Tekrar gelirmiş. Fakat 2-3 sene sonra bacı tabii bunlar büyüyünce bırakıyor, kendi kendine gidip geliyor. O zaman anlatır, şeyden geçerdik, Kemeraltı'nın o caddeden. Orada işte affedersin, mandaları ya öküzleri ayaklarından bağlar, yukarı çekip bırakırlar. Yere düşünce hemen başından tutup keserler. Küçük onları seyreder yoldan geçerken falan diye. Anlatırdı. Ama bir anne böyle hoş, güzelce bir hanımdı. Orada Tophane'den okula giderken o yokuş vardır. O yokuş bir adı da eşek anırtan yer, eşek bağırtan yokuşudur. Oradan çıkıyor, gidip geliyor. Öteki tarafta yangın yeri. Hani kız çocuk tek başına gidiyor, tehlikeli olur diye. 5. sınıf, babası da vefat etmiş oluyor. 5. sınıfı okutmuyorlar, eve alıyorlar. Sonra babamı gösteriyorlar, bizim tanıdıklar. İşte kısmet oluyor. Ama yaşlarında biraz yaş farkı vardı. Babam demiş ki üvey annesine, ya demiş ki çok genç falan demiş falan. Yok iyidir demiş, bize uyar demiş. Ne kadar küçük olursa. O şekilde evleniyorlar. Ama enteresandır.
Hani evde bazı evraklar vardı. Hani tapular, şunlar, bunlar falan o tipler. Onlar muayyen bir yerde, bir çekmecede bir yerde durur. Orada da bir kağıt vardı. Aman annem, aman benim nikah kağıdım, nikah kağıdım diye. O nikah olan belgeyi orada dururdu. Ona çok kıymet verirdi. Ondan sonra bir şey oldu. O nikah kağıdını ben tercümesi yaptım ama kadıdan falan böyle şey yani. Resmi bir belge bu. Öyle hani uydurma. Şimdiki nikah kağıtlı nikahları görüyorum. Dini nikahlarla hiç ilgisi yok. Ya bugünkü resmi nikah nasılsa onun eşi bir nikah. Yani şeyden alıyorlar o mahallenin yetkilisinden. O oluyor. O şekilde annem ona aman nikah kağıdı, nikah kağıdı. O çok kıymetli. Annemin nikah kağıdıydı. Hala ben onu saklarım. Ve tercümesini yaptı bir miras işinden dolayı. Tercümesi de gayet güzel yani. Resmi bir belge. O şekildeydi. Annem okumuş yani olgun bir kadındı ama en büyük özelliği ah derdi 5. sınıftan ayrıldım. 6 yıl okusaydım diplomam olurdu. Şimdi memur olurdum falan diye böyle yakınırdı kendisi. Bizi iyi yetiştirdi. İyi büyüttü. Hiç yani kabahatimiz de olsa hani pek kulağımızı değil tuzumuzu silkerdi. O da şöyleydi yaramazlık yapınca. Hani dizin üstüne koyar, popomuzda pat pat 2 tane hafif vururdu şöyle. O oydu yani ama tabii çocuk olunca onu da fazlasını hak ederdik yani. Çocukken mesela şöyle oldu. O zaman bizim okulun yani ortaokul karşısında bir parselli bir tane çeşme vardı, Terkos Çeşmesi. Orada komşu ablalar vardı. Yazın gelirler akrabalarına. Evlerinde terkos yoktu. 2 tane kovaları vardı. Kızlar ben mesela 5-6 yaşında, onlar 8-10 yaşında, 12 yaşında. Onlar çeşmeye 2 kova su alır. Orada evlerine götürürlerdi falan. Ben kuduruyorum küçük çocuğum bir yaramazlık yapmak istiyor. Bir şey de yapamıyorum. Yok imkan. Tam kızlar geçerken yerden bir avuç toprak aldım sokaktan. Kızın kovasına attım. Mahvoldu kova tabii. Toprak içinde kaldı. Kız geldi anneme şikayet etti. Annem hemen kova döküldü sokağa yıkandı. Yeniden oradan temiz su konulu kıza verdi. Ondan sonra tabii biz bir popomuzda 2 de pat pat diye toz silkme tabiri yani bunu acıtmak değil de o şekilde yaptı. Yani o şekilde büyüdük. Ama babam hiç şey yapmadı yani bir yaramazdı. Zaten babamızdan hürmet eder, çekinirdik. Mesela babamız sokağa köşesine dönünce biz hemen koşup içeri girerdik. Ya da akşam ezanı okununca eve gidilirdi. Sokakta artık oynanmazdı. O şekildeydi. Sokakta kimse yoktu yani vasıta falan hiç geçmezdi. Ayda bir defa bir otobüs değil de bir taksi ya da bir kamyon geçerdi. Ve bütün sokaktaki at arabası geçer. Bazen kömürcü deveyle geçerdi. Ama böyle akıllı ya da böyle hareketli çocuklar o devenin 2 bacağın arasından geçerlerdi böyle. O çok herkes yapamazdı onu. Gözü pek olacak da cesur olmakla onu şey yapardık. İşte eşekli sucu vardı. O çeşmeden su doldu, evlere götürürdü. O şekilde su dağıtılırdı. Komşularımız vardı. Arada at arabasıyla çöpçü geçerdi. Çöp alınırdı. Zaten pek çöp çıkmazdı o zaman. Ambalajlı bir şey satılmazdı. Alınan da torbaya konur, kese kağıdını gelirdi. Pazardan, çarşıdan. O şekildeydi. Ve sokağımızda biraz ileride komşumuz vardı.
Keçili bir hanım adı şeydi. Keçili Emine Hanım'dı. Onun 2-3 tane keçisi vardı. Ama bir sabah görmezdik ama akşam vakti keçileri beklerdik. Bu Davutpaşa tarafından sokaktan 20-30 tane koyun keçi gelir. Kapımızın önünden geçer. Şeyin kapısı açık olurdu Emine Hanım'ın. Keçiler kendiliğinden evlerini bilir, içeri giderlerdi. Sürü devam ederdi. İşte çocukluk eğlencemi onu keçileri seyretmek vardı. O alttaki kapı vardı küçük. Orada önde biraz moloz bir şeyler vardı içeride. Onun üstünde durup keçileri bekliyoruz sürü gelsin. Tam o sırada bir tane teke, kocaman böyle boynuzlu. Tam geçerken durdu. Bana doğru kafasını çevirdi, baktı. Şimdi hani şeyden biliyoruz. Kurban Bayramı, aman dikkat et. İşte toz vururlar diye. Ben korktum, bana toz vursa kaçacak yerim yok. Arkasım da boş. Düşeceğim diye çok korktum. Keçi gitti ama bir baktım. Ben konuşamıyorum. Dilim tutuldu. Va diyorum falan. Evden de eyvah dediler. Çocuğun dili tutuldu. Ondan sonra ne olacak? Hemen beni aldılar. Böyle akşam ezanı vaktiydi. Bugün şimdi Ali Paşa Camisi'ne giderken Davutpaşa'dan o Kızılelma Caddesi'nin olduğu yerde bir katlı bir evde Yusuf Hoca otururdu. Yusuf Hoca'ya götürdüler falan. Yusuf Hoca ne oldu dedi, işte ne var? İşte dediler çocuğun dili tutuldu. Peki Yusuf Hoca yemek yiyordu, yemeğini bitirdi. İşte bizi önüne aldı, diz çektik, oturduk. Yusuf Hoca okudu, üfledi. Püf püf dedi falan, dualar okudu. Ondan sonra bana aldı önüne. İşte A de yok, I de bilmem ne böyle ses talimleri yaptırdı hoca. Ondan sonra benim dilim açıldı. Ama hani hocanın okumasına mı açıldı? Taliminden ikisinde şey oldu herhalde, yardım oldu. Biri manen bir şey oldu, iyileşeceğim diye telkin oldu. Öteki de dil şeyiyle beraber dilim açıldı, dilimin hareketinden dolayı. O şekilde öyle bir hatıram vardır çocuklukta. Orada sokakta akşam şeyi beklerdik. İleride o Çukur Çeşme'nin karşısından biraz ileride Muhtara Hanım vardı. Böyle büyük bahçe içinde evdi. Orada arkasında bahçede ısırgan otları falan vardı. Hatta birisi rica ettiler kaç sene sonra. Sivas'tan para yolladılar. Birisi adam tuttuk. O bahçeden ısırgan otu toplandı. Büyük torbalara kondu. Onlar kargoyla, postayla yollandı. Sivas'a yollandı. Orada ilaç olarak kullanmak üzere. Öyle bir yerdi. Onun Muhtara Hanım kocası şimdiki Davutpaşa Yıldızı'daki kışlada subaydı. Her akşam vakti o tarafından, Davutpaşa tarafından sokağa girer, at üstünde. Bir de yanında seyis var beraber. Tıkır tıkır atla tıngır nal sesleriyle gider. Eve gider, eve iner. Atını seyise verir. Seyis gibi eli kendi Öteki atı yedi alır tıkır tıkır. Sokaktan geçer giderdi. Şu komşumuz vardı kızı. O söylemişler. Köşede tuttu. Elisi eğildi, kavradı. Atın önüne oturttu. Beraber tıkır tıkır gittiler. Tabii ben çocuğum. Atı da seviyor falan. Yaptım. Kıskandım. İlle ben de isterim. Ondan sonra annem gitti rica etti. İşte biz gene gittik, köşede bekledik. Gene geldiği zaman beni eliyle yakaladı, kucağına atın önüne oturttu. Gene bütün sokağa tıkır tıkır gittik. Bir evin önüne gelince beni indirdi. Biz gayet dünyalar benim oldu.
eve geldik. O da hatıram var. Ama ilk defa, ilk ve son ata binişim o oldu benim. Yani hatıra, büyük bir hatıradır benim için. Sonra orası zamanla müteahhite verildi. 5-6 tane orada apartman yapıldı. 4'er 5'er katlı. 40-50 tane aile geldi. Yani bir aile gitti. O kadar insan oraya geldi. Şimdi bizim evimiz şöyle. 1903 veya 4 senelerinde babamın annesinden kalan miras toplu olarak bir yerde kalmış. Çocuk olduğu için harcayamamış. Yani yaşı büyüyünce o parayı almışlar şeyden, emanet olan yerden. Ondan sonra tekkenin şeyhiyle beraber dedem gelmiş, yer aramışlar. Orada 2 tane bizim sokakta arsa bulmuşlar yan yana. O bizim bulunduğumuz arsayı demiş ki burayı al demiş. O şeyhin arzusuyla beraber bizim toprak alınmış. Öyle bir hatırası vardı. Ve kuyusu da vardı evin, arsanın. Oraya ahşap ev yapılıyor. Ve cephesi çinkoyla kaplanıyor. Soğuktan muhafaza için. Rüzgardan muhafaza yapılıyor. Fakat zamanla tabii bu yıpranıyor. Yapıyorlar, kagir yapmak isteniyor. Belediye diyor ki ya 1,5 metre cepheden çekeceksin ya da üst kattan 1,5 çekeceksin. Babam sokağın nizamı bozulur. İşte önü toz top olur diye. Önden gidiyor, üstten 1,5 metre bir balkon yapılıyor. O şekilde yapılıyor ama yapılırken de şimdi şöyle projede Mecdi Tolon diye yazar. Fakat projede bir S harfi vardı. Babamın mimar bir arkadaşı var, Sait Bey diye. O da projenin müellifi oluyor, benim bildiğim. Fakat o belediyede çalışıyor, imza atamıyor. O Mecdi Tolon diye bir hoca var. Mecdi Tolon mimar. O hocanın oğlu oluyor. O imzayı atıyor. Ama binayı da çıkardı, Sait Bey de çıkardı. Sahip. Fakat aşağı yukarı ahşap evin aynı planında yapılıyor. Mesela eski fotoğrafla bakılırsa aynı. Ve yapılırken de yapılıyor. Bu Yeni Cami Hünkâr Mahfili'nin girişinin şekli esas alınıyor. Orada girilir, bir demir kapı vardır. Dönülür, merdiven çıkır, tekrar Hünkâr Mahfili'ne girer. Onun sistemi eve tatbik ediliyor. O yapılıyor fakat kapıdan giriyorsunuz. Bir sağda oda, arkada 2 oda, sol tarafta tuvalet var. Altta da kapıdan girince yine mutfak, arkada sığınak var. Sığınağın 2 tane kapısı vardı. Hani biri kapı iptal olursa, bir yıkım olursa öteki kapıdan çıkacaksın diye. Arkada 2 tane pencere, kuyu var. Öteki tarafta banyo var. Bu tarafta bir kömürlük, arada tuvalet var. Tekrardan yine bir de kömürlük tekrar var. O şekilde de üst katta da yine 2 oda, ikisi arka oda irtibatlı. Tuvalet üst katta merdivenle çıkılıyor. Balkon var. Sonra biz onu kapattık, mutfak yaptık. O tekrardan 2 oda birbirine irtibatlı. Bu tarafta bir oda, önünde balkon var. Orada ahşap merdivenle çıkıyorsun. Adam boyunda çatı arası vardı, dolaşır. Orada da eski eşyalı sandıklar vesaire olur. Bir de teraca vardı. Ve o şekildeydi ama o teracanın enteresan tarafı var. Yaz aylarında komşularımız bize gelirdi misafir geldiği zaman. Orada otururduk. Özellikle hani kamera yani ayın 14'ü ya 13'ü 15'inde gelirlerdi.
Oradan deniz gözükürdü. Mehtap'ta deniz seyredilirdi. Orada 5-6 tane ışık vardı. Bunlar kayıktı. Orada balık avlardı fakat bunlar kerteriz de duruyorlar. Mesela diyorlar ki Süleyman'ın 2 minaresi hizasıyla işte Beyt Kulesi'nin bilmem ne hatta şuranın hizası olacak. Aynı yerde yani şey yapıyorlar. İki şey birleşiyor. Öyle 4-5 tane ışık vardı çok kuvvetli. Onlar balık tutarlardı gece. Onları seyrederdik. Arada gemi falan geçerdi. İyiydi yani öyle. Bir de daha önce komşular babamlar Cerrahpaşa Camisi'nin ön tarafındaki sete giderler. Oradan mehtap seyredilirmiş. Orada evler var. O bütün şeyden itibaren Fenerbahçe'den itibaren Yeşilköy'e kadar bütün alan da mehtap seyredilirmiş. Ya bütün herkes orada bir hatırası varmış o gidenlerin. Çünkü şimdi pek mehtapla ilgili olan yok. Ay'a bile bakan yok zaten havada. O zaman ay kıymetliydi çünkü sokakları aydınlatırdı yani. Ayın 14'ü ya 15'inde, 10'unda falan. Bir nevi lamba vazifesi görürdü. Hatta Nasrettin Hoca'ya sormuştu, ay mı kıymetli, güneş mi? Demiş, ay kıymetli, en iyi. Zaten gündüz demiş, güneş var. Ama bizim karanlık gecelerimizi aydınlatıyordu. Onun için ay daha kıymetli demiş. Öyle de bir hatırası vardı Nasrettin Hoca'ya kalma ayın. O şekildeydi. O evimizin kâgir olmasının özelliğiydi. Bir tek bizim sokakta geçenler demişler ya buraya ahşap evin yeni yapılıyor. Buraya niye yapın? Gidin Laleli tarafına yapın evi. Orası daha gözde olan bir yerde. Ve bir zamanlar mesela evin genç kızları, oğulları falan büyür. Onlar semti beğenmezler. O Laleli tarafına taşınırlardı. Mesela bir ev vardı. Hafız Kemal Bey'in eviydi. Bu bir ortaokulda Kumkapı yaptı. Perteminal'de matematik hocasıydı. Onun bir kızı bir oğlu vardı. Kızlar oğlu büyüdü. O kız semti pek beğenmedi. Ondan sonra onlar Laleli'ye taşınmışlardı. Sonra eve Doğan Hızlanlar taşındı. O ortaokuldan da arkadaşımız oldu ama Doğan Hızlan benden küçüktür. 3-4 yaş falan küçüktür. Onlar taşındı. Sonra bir komşumuz vardı. Onun da oğlu benim çocukluğumda işte 5-6 yaşlarında Almanya'ya gitti. O da uzun müddet Almanya'da kaldı. Ona erzak yolluyorlardı devamlı. Sonra Almanya'da makine mühendisi oldu geldi. Bir de ablası var Saadetli. İşte biraz şey oldular. Tabii ailenin statüsü bir babası PTT'de müdürdü ama beğenmediler kızlar. Sonra bir varlıklı bir hanımla evlendi Necdet Bey. Kadınlar Pazarı'nda o zaman kadınlar pazarı falan yok. Orada aileler oturuyor. Bir apartmanın oldu ki kebapçı falan bir şey oldu galiba orası şimdi. Orada 3. ya 4. katına taşındılar. İşte, fakat mahalleli gene kopmadı yani gidip geliniyordu. Biz de gittik. Hadi güle güle oturun falan diye. Derken bu sefer hani gelin kaynana pek anlaşamadı gibi bir şey oldu. O İsmet Bey Hanım'a gene mahalleye döndüler. O yan tarafta, o Doğan Hızla, o taraftaki o eve taşındılar galiba. Fakat bütün mahalledeki hanımlar yaptı, oturanlar boykot yaptı. Hiçbir zaman gitmediler. Yani mahallemizi beğenmedi, terk etti ama
döndü, gene geldi diye. Öyle bir hatıra kaldı onlar. O şekildeydi. Mesela bizim arka sokakta, cadde tarafında Ferhat Paşa vardı. Bu Osmanlı devrinin subayıydı. Sonra Cumhuriyet'te paşa olmuş. İstiklal Madalyası vardı. Sonra emekli oldu geldi. Bir sokakta bastonla dolaşır, koşardık çocuklar. Paşanın elini öperdik falan. O şekilde. Sonra paşa vefat etti. Çocuklar seneler sonra oraya müteahhiti var ama binalarda Ferhat Paşa Apartmanı diye bir ismi kaldı. Babam 32'li yahtı 34'lü senelerde emekli oluyor. İkinci Dünya Harbi başlayınca babamı tekrardan askere aldılar. Subay olaraktan askere katıldı. Bir gün eve gelmiştik. Onun ayrı uzun bir hikayesi vardır. Şöyle oldu. Bizim tanıdıklar vardı. Kısıklı'daydı. Orada Alemdağ Caddesi'nde sağdaki sokakta. Onların bir odalarına yazlığa gittik. Yani 2 odalı bir yer, 3 odalı bir yerde. Evin çocukları vardı bana akran. Evin de sahibi can kurtaran ya bir yerde çalışıyordu, itfaiyede mi ya da o can kurtarandaki Fener'de mi çalışıyordu? Haftada bir gün gelirdi. Cumartesi, pazar günü gider. Biz evde kalırdık çocuklarla beraber. Babam da o zaman gelir, o da kalır. O da sonra döner, Cerrahpaşa'ya giderdi. Orada bir gün, o arada İkinci Dünya Harbi başladı. O evin karşısında arsa vardı. Oraya sığınak yapıldı, toprağa kazıldı. Üzerine ağaçlar konuldu, üstü örtüldü falan. Böyle merdiven iniyorsun. Toprağın altına dönüyorsun. Orada sığınak yapıldı. Derken eve gelmiştik. Gece saat 7-8 kapı çalındı. Bekçi geldi dedi babama. Yarın da sizi karakola bekliyoruz. Ne yok demeyin bir şey değil. Gelin dedi. Neyse ki babam gidiyor. Diyorlar ki sen hemen doğru askerlik şubesine gideceksin. Askerlik şubesine gidiyor. Yerden diyorlar silah altına alının. Peki diyor. Babam hemen gitti. Bir tane portatif kayrolu aldı. Açılıp kapanan. Lüzumlu cep fener, şunlar lüzumlu eşyalarını aldı falan. Otobüs ya da trene bindi, gitti. Biz evde annemle yalnız kaldık. Çocuk. Orada tabii derken ekmek vesikaya bindi. Böyle kocaman bir 30'a 50 falan bir kağıt. Parça parça böyle ufak ufak bölmeler var. Orada her gün bir tane kesiyorsun, bir kupon. Onu fırına gidiyorsun. O kuponu veriyorsun, parayı veriyorsun. Fırıncı sana ekmek veriyor. Bazen gidiyorsun, fırıncı diyor ki un gelmedi diyor. Ekmek alamıyorsun. Eve geliyorsun. Artan ekmekleri böyle kurutup bir torbaya konurdu. Oradan alınır, tepsiye konur, biraz yapılır, ıslatılır. Et suyu falan konur ona. Üzerine mangalda pişirilir. Üzerine kekik serpilir. O yenirdi. Papara denirdi ona. Papara o yani oydu. Şeyimiz yoktu yiyeceğimiz. Ondan sonra annem komşu vardı. O Melih Hanım diye bir hanım vardı. İlkokulda öğretmendi. Onu annem alıyor, tek yalnız kalıyoruz diye. Anne, ablam da Kandilli Kız Lisesi'nde okuyordu.
Orada kadın giderken ben 6 yaşında bir yaş küçüktüm. Beni şeye götürürdü. Okula beraber götürürdü. Sınıfına giderdim, otururdum falan. O şekilde okul gittik geldik gittik geldik. Ondan sonra 3-4 ay sonra beni 1. sınıfa kaydettiler. O şekilde bir sene küçük gittim. Ama tabii bir de aksi şey vardı, müdür vardı. Nuri Bey diye. Çocukları çok döverdi. Yani kabahat yapsın yapmasın, dolaş, niye çıktı, niye dolayı, niye şunu yaptın. Meşhurdu Nuri Bey'in dayak atması. O şekilde sonra beni yazdı, sınıfta okumaya başladık. Ama bir hatıra var, onu kaydetti ya da çıkartır, şey yaparız onu. Bir gün küçük çocuğum ben, ya o kalabalıktı ya tuvalete gidemedim, bir şey oldu falan, neyse falan. Sınıfta çok sıkıştı. Gittim hocaya, Mila Hanım'a. Hocam dedi ben tuvalete gideceğim dedi. Olmaz otur yerine dedi. Oturdum. Derken tutamayacak hale geldi. Ondan sonra bir kökü bir sınıfa koku yaladı. Hocam bir iki çocuk geldi. Kokladı. Benden şüphelenmedi. Neyse ben eve gittim. Tabii berbat durumdayım. Annem soktu, yıkadı bizi belden aşağı, şudur budur. Demiş ki hocam ya demiş, çocuk böyle iş. Ama bana geldi ama ben üzüp şey yaptım. Yollasam Nuri Bey yakalarsa dövecek diye yollamadım demiş falan. O şekilde yani bir çocuk hatıram vardır, kabahatim vardır okulda. Ondan sonra 2. sınıfta Süreyya Hoca diye bir hocaya geçtik. O Süreyya ablamın da hocasıydı. Çok hanımefendi bir hocaydı. Ablamla beraber evine giderdik. Evi Cerrahpaşa Medresesi'ni geçince ikinci evdi. Oraya giderdik hocamıza. Sonra 4. Zeki Aktan diye bir hoca geldi, erkek. Hoca çok severdi beni, değer verirdi. Ben de hocayı çok severdim. Hoca ile aram iyiydi. Güzel resim de yapardım. Bir gün hoca bana dedi ki, bana resim yap dedi. Ben onu camlayacağım, hatıra olarak saklayacağım resmini dedi. Peki dedi. Ne yapayım? Evde Güzel Sanatlar Dergisi var. O 5-6 sayı çıkmıştı. Oradaki Turgut Zaim'in bir tane köprüden geçen develer resmi vardı. Çok az zevkli olduğu için ben onu aldım. Onun aynısını yaptım. Biraz develerde güçlük çektim şeylerin boyasında. Ama kat kat böyle güzel oldu resim. Hemen bir köşe İlhan Hattatoğlu dedi. 1946 bir de tarih yaptım. Hocaya götürdüm ben. Hocam çok beğendi. Aferin ben bunu evde götüreceğim. Camladım duvarıma asacağım dedi. İyi. Biz de sevindik. Resmi verdik. Ama tabii seneler geçti. Büyüdük. O telif hakkını okuduk. İmza nedir, resim nedir falan. Bu sefer ben rahatsız oldum. Turgut Zaim'in imzasını attım. Altına kendi resmine kendimi imzası sahiplendim diye. Üzüldüm onu ya. Doğru bir şey değil ama çocuk olarak haklıyım tabii. Sonra seneler sonra o Turgut Zaim'in kızına rastladım. O da ressam oldu bir sergisinde. Gittim ama böyle bir şey oldu dedim. Eğer o resim çıkarsa bir yerden, onu ben çocukken o imzayı attım. Şimdi babanızdan demiş, sizin namınıza özür dilerim diye onu söyledim. Ya içimde kalmadı. Ondan sonra ilkokulu bitirdik. Orada komşumuz vardı, Rıfat Doğanay diye. Bu şeyde çalışıyordu. PTT'de telsizciydi. Hani bir nokta bir çizgi falan var. Onlar da kulakla yaptı, manipleyle yapıyordu. Onunla görüşüyorduk. Onunla beraber
gündüzleri çalışır, bazen gece çalışır. Onunla çok yakındık, ailece anlaşıyorduk. Gezmeye falan giderdik onunla, dolaşırdık. Ondan sonra o gene dedi ki işte dedi Cağaloğlu'nda bir şey var, bir yer var, oraya gideceğiz dedi. Sazmaz çalınıyor, eğlence var falan. Neyse gittik. Kapıdan girdik. Şimdiki talebe birliğinin binasıydı. O katmerli yer yoktu, düz yerdi. Orada sıralar var. Oturduk. O saz ya da eğlence tarafı başlamadan adamın biri başladı konferans vermeye. Kooperatiflerle ilgili bir şeymiş o toplantı. Kooperatifte anlattı. Kooperatif nedir, şudur, budur dedi. Ben çocuğum dinledik onu. Öyle sonradan saz söz başladı işte. Şarkı başladı. Hanede sazandılar çıktı. O öyle kaldı. Sonra ilkokula geldim. İmtihan oluyoruz. Gittik hayat bilgisi imtihanı. Dediler ki bana kooperatif nedir dediler. Şimdi o toplantıda aklımda ne kaldıysa başladım onlara söyleye. Aferin ben çok çalışmışım falan. O şekilde geçtik ama tabii hepsi pekiydi ilkokul diplomamız. Ama ortaokula gelince maalesef daha değişik bir ortam, daha değişik sınıflar, daha değişik dersler olunca bocalamaya başladık ortaokulda. İlkokulu o zaman 24. ilkokuldu. Şimdiki adı Hekimoğlu Paşa'dır. Bir arka sokaktaydı, yakındı. Davutpaşa'da, bugünkü Davutpaşa Lisesi'ydi. Köşedeki binada. Orada okudum. İyi hocalar vardı. Fakat daha değişik dersler olduğu için biraz yaptık, güçlük çektik. Hocalar da ciddi hocaydı, yani çok iyi hocaydı. Mesela edebiyat hocamız Baha Kahyoğlu'ydu. Sakallı bir hocaydı. Biraz Bektaş-ı Alevi bir hocaydı. İşte bize hep yapardı, o Bektaş Alevi nefeslerini yazdırırdı, söylerdi falan. İşte 12 İmam ulumuz Hakk'a sığınan kuluz falan diye böyle şeyleri yazdırırdı bize, okurdu da. Mesut Bey vardı, o da böyle sakallı, yaşlı bir hocaydı. Onda defteri var, oradan da deyimler söyler, onları açıklardı. Ya iyi hocaydı bunlar edebiyatta. Sonra biyoloji hocamız Şemsettin Güneşli'ydi. O aynı zamanda müdürdü. O gelir, dersi anlatır. Daha çok hayatla ilgili yapar. Şimdi medeni memleketler şöyledir, böyle hep Avrupa'yı anlatır. Hoca hep Avrupa'da medeniyetten bahsederdi. Biz aydınlatırdı. Müdür odasıyla bizim sınıf yan yana. 2 kapı açık olurdu. Müdürün bir gün telefonu çaldı. Bir arkadaş sen kalk dedi, git telefona bak dedi. Yani çocuk ilk defa telefon görmemiş, kullanmamış. Nasıl olduğunu bilmiyor. Gidiyor, telefonu kaldırıyor işte alo diyor. İşte diyor karşı tarafta işte müdür Şemsettin bir istiyorum falan. Peki diyor. O arkadaş geldi, hocam dedi telefondan sizi istiyorlar dedi. Peki dedi, gitti. Bizim arkadaş telefonu açıyor, konuşuyor. Müdürü çağıracak. Yan tarafa koymuyor, bilmiyor. İlk defa hayatında telefon görmemiş, telefon kullan. Telefonu kapatıyor. Geliyor müdüre diyor, sizi telefonla arıyor. Müdür gidiyor. Ondan sonra bakıyor, telefon kapalı. Geldi ondan sonra. Tabii ders kaynadı. Hoca telefon nasıl konuşulur, ne yapılır falan onu anlattı. O şekilde o dersi öyle atlattık. Yaptık.
Bir de Orhan Sezer diye bir arkadaşımız vardı. O bugünkü Çukurbostan tarafında otururdu. O çok güzel bir böcek koleksiyonu yaptı. Aşağı yukarı 30'a 40 falan böyle bir çerçeve içinde. Bütün böcekleri topladı o bölgedeki, yani Fatih'in o bölgesindeki. Onları iğneyle tespit etti falan, camlandı falan. Güzel bir koleksiyon yapılmıştı ama maalesef o da yok oldu, gitti. Çok enteresan bir şeydi o. Arkadaşlarımız arasında Doğan Hızlan vardı. Ama biz daha üst sınıftaydık ama Doğan Hızlan daha bizden daha küçük sınıftaydı ama o bizim o semte sonradan geldi. Yani o doğma büyüme bilmiyor. O bir hatta başka bir tarafta, yakında bir yerde doğdu ama çok böyle hani efendi, saygı duyulan bir insandı. Pek bizim gibi cevalacoz bir insan değildi. O şekilde hep aklımda kaldı. Uzun zaman hala fırsat bulursa görüşürüm kendisiyle. Diğer arkadaşlarım vardı. Tönük diye bir soyadlı arkadaş. Bunlar 3 kardeşler. Ama bunlar da çalışkandı hepsi. Ve üst makamlara geldi. Uğur Tönük'tü. Diğer Tönük soyadlılar da vardı üst makamda. Onlar vardı. O şekilde saygın bir okuldu. Ben küçükken bir gün bir ağrı oldu. Yürüyemez, ayağıma basamıyorum, sağ ayağımı falan. Beni hemen aldılar o Rıfat Bey'le beraber hastaneye götürdüler. Baktılar falan. Beni yatırdılar, ayağımı diktiler, salladılar falan. Biz ağrımız geçti. Dediler ki bunun dediler fıtığı var. Eve geldik işte ameliyat, babam bir çocuk, küçük oğlan çocuk yok olmaz dedi. Biz ameliyat olmadık. Fakat kasık bağı diye belimize böyle bir şey bağladılar. Burada bir yumruğu var. O fıtığın çıkmasına mani oluyor. O şekilde yaşamaya başladık. Orada ilkokula gideceğim. Dilay bu böyle olmaz. Buna şey yapalım, ameliyat yapalım ama fakat o bağlılık bende bir şey oldu. Koşamıyorsun, edemiyorsun. Bir şey taş atamıyorsa korkuyorum. Hani fıtık çıkacak diye. Taşı sol elimle atardım. O şekilde onu kullanırdım falan. Neyse orada hastanede ameliyat olduk. Ya Ziver Bey hatta yaptı. Bir hoca daha vardı. Mesut iki hocaydı bunlar. Öteki Derviş Bey'di. İkisinden biri yaptıydı bunu. O şekilde geçtik. Fakat fıtık ameliyatı olunca babam korkuyordu ilk ortaokulda. Hani beden eğitiminde bir şey olur. O hoca da biraz sert hocaydı. Koşturuyordu fazla. Tuttu yaptı. Beden eğitimi derse katılmamak için rapor alıyordu. Hatta Süheyl Bey de vermiş. İşte fıtığı var, şudur budur falan diye. Fakat şimdi hoca talebeyle beraber idman yapıyor. Biz raporlu, hani sakat olanlar diyelim. Yan tarafta oturuyor fakat şeyin üstünde oturuyor. Futbol topu üstünde oturuyoruz. Hoca düdük çalıyor işte 15 dakika falan kala. Hadi diyor serbest hareket edin deyince daha onlar beden eğitimi yapmadan biz topu kapıp kaleye geçiyorduk, futbol oynuyorduk. Bir gün ikinci ders. Hoca bir gün döndü bize, yerinizden kıpırdanırsanız hepinizi döverim dedi. Futbol oynuyoruz diye. Beden eğitimi dersine girmiyor. Burada top peşinde koşuştu, tekrar atıyoruz. Öyle bir hatıram da var okulda. İyiydik. Resim hocamız vardı Hilmi Bey diye. O bize güzel resim dersi vermişti. Kendi de resim yapardı. Mehmet Bey de tarih hocamız vardı. O da sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde hoca oldu. Matematik hocamız vardı. Biraz böyle çekik kaşlıydı. Onun adı Japon'du. O da o zaman üniversite mezunu falan hoca çok azdı.
üniversite talebeleri ortaokulda hocalık yapabiliyorlardı. Durum pek müsait olmayanlar ortaokulda hocalık yapardı. Fakat mezun olmazlardı. Hani maaşları var falan. Son ana kadar hani senelerce hocaydı. O Japon hoca da öyleydi. Matematik hocamız da öyleydi. Komşumuzun geliniydi. O şekilde ortaokulu ama şeydi yani biraz bir sene ikmale falan kalmaya başladı. Bir de sert aksi bir hocamız vardı. O da şey yapardı tahtaya, majorgan, minörgan falan böyle çizgiler çeker. Onları yazardı. Onları sorar falan. Müzikle aram iyi değildi şeyde. Hatta müzikten ikmale bile kaldımdı galiba yani. Zayıf almıştım. Sonra ben bir sene kaldım. 7. sınıfta ikmale kaldım. 8'de bir sene kaldım. Sonra bir sene sonra mezun oldum. Fakat okul yakın olduğu için ortaokulda zil çalardı Tangıl Tang kampana. Ben evde duyardım. Kahvaltı sofrasından kalkıp ayakkabıyı koşa koşa okula yetişir, sıraya girerdim. Annem biraz akıllı kadındı. Pertemniyeli gideceğim İstanbul Lisesi'ne. Şimdi bu birinci gün gidecek. Sofradan geç kalacak. İkinci gün, üçüncü gün okula gidemeyecek. Gelecek. Sonra okuldan kaçmaya başlar diye bunu yatılı diye beni Kabataş'a götürüp yatılı yaptılar. O şekilde Kabataş Lisesi'nin yatılı talebesi oldum. Orada da o da çok güç okuldu. Yani mesela başka liselerden 10 alan talebe, hocalarda burada 6 alınır. En yüksek 6'ydı. Şey yapardık. Sıkıntı çektik. Lise 1'de Kadircan Kaflı diye bir hocamız vardı. Aynı zamanda Yeni Sabah gazetesi 2. sayfada sütunu vardı. Nalına mığına diye. Orada da yazı yazardı. İyi bir hocaydı. O 50 seçiminden sonra o muhalif yani yazıya falan yazıyordu. Onu mükafaten bizim okula öyle edebiyat hocası yapmışlar. Onu bizim sınıfa vermişlerdi. Bizim hocamızdı. İyi bir hocaydı. Bir arkadaşımız vardı. Babası milletvekiliydi. Onu bile babasını tenkit etti. Yani yönetimi tenkit etti falan. Lafını esirgemeyen bir hocaydı. Bir de Yeni Sabah'ta biraz şey yazdı. Hani Fatih'le ilgili bir tarihi tefrika yazdı falan. Orada babam okumuş. İşte Fatih'le yani romanda Fatih'le Vali Süleyman Ağa Topçubaşı çok böyle senli benli konuşuyorlar falan. Babam ya demiş bu nereden buldu falan. Ona gitmiş. Hocam demiş bu bir bahsediyorsa kaynağı nedir? Yani neye göre? Halbuki bir yerde okumuş. Bir iki kelime ya Topçubaşı Süleyman Ağa diye. Onu Fatih'le bağlamış, etmiş falan. İşte tellemiş, pullamış. Ama yok veremem kaynağını falan dedi. Sonra bize derste anlattı. Böyle böyle oldu dedi. Biz zamanlarda dedi yerde bir iki kelime bulursun. Onu geliştirirsin. Çoğaltırsın dedi. Yani tarihi roman budur dedi. Hakikatle pek ilgisi yoktur falan diye anlattı bize de falan. O bir hatıra olarak kaldıydı bende. Ama o sınıfta küçük bir sınıftık. 40-50 kişilik bir sınıf. En köşedeydi. Ama çok öyle muzip Ramazan yaramaz bir sınıftık. Hocamız vardı Necmiye Kavalalı diye. Onlar ötekiler talebi bağlıyor. Mesela bir gün kedi aldılar sınıfa. Giriş pencere üstüne koydular. Kedinin boyun bir tane kravat bağladılar. Köşeye koydular. Sonra dersin yarısında hocam kravatlı kedi var diye.
Hoca da şaşırdı nasıl oldu diye. Öyle dersi kaynattık. Ama mesela çok meşhurlar çıktı. Mesela Kerim diye bir arkadaşımız vardı. O babası vefat etmiş. İki gemisi vardı. Armatördü arkadaş. Ondan sonra Süheyl Denizci diye bir arkadaş ve akordeon çalır. Sonra caz orkestrasının şefi oldu. Sonra Abidin vardı. Abidin Cefer Özden. O da meşhur Banker Kastelli oldu. O da bizim sınıftan yetişti. Ondan sonra bir arkadaş ikinci bölümde dediler ki yeni bir arkadaş geliyor. Neyse arkadaş geldi. Böyle gözlüklü tombulca bir arkadaş. Böyle dik bakışlı falan. Dediler ki bu çocuk Balıkesir'den mi ne bir yerden geldi. Birinci karnı 2 tane 9'u varmış. Gerisi hepsi olmuş dediler falan. Biz böyle yabani bir gibi çocuğa yan yan bakıyorduk falan. Bir gün coğrafya dersi var. Hoca onu kaldırdı. Sonra benim numara 213 beni kaldırdı. Coğrafya hocası Aziz Devrimci'ydi. Bu Aziz Devrimci lise 2 coğrafya kitabını iki arkadaş beraber yazan insandı. Sonra matematik hocamız Şerafettin Çıltan derste biz astronomlar diye bahseder kendisinden. O da lise son sınıf astronomi, edebiyat ve fen kolu kitaplarını yazan hocaydı. Yani öyle 2 tane yazar hocamız vardı. Ondan sonra coğrafya derse kalktık. Hoca dedi ki ona kıyı topografyasını anlat dedi. Çocuk durdu. Hocam dedi kitapta öyle bir şey yazmıyor dedi. Öyle bir şey yok dedi. Bana dedi sen anlat dedi. Şimdi ben uyandım. Topografi deyince yani planla ilgili bir şey. Hocam dedim işte sahillerde dedim hani girinti olur, çıkır, önünde ada olur, berzah olur, boğaz olur, şudur budur dedim. Bunun bütünü dedim kıyının topografyası teşkil eder dedim. Döndü ona arkadaşa bak dedi gördün mü dedi kafanı çalıştıracaksın dedi. Kitaptan ezberlemeyeceksin dedi. Kitabı yorumlayacaksın dedi falan. Neyse bize not verdi oturduk falan. Öyle coğrafyadan bir hatıramız vardı. Fakat üst sınıflar da cebir geometri anlatıyor. Çocuklar bakmışlar astronomi kitabına. Böyle bir tane düşmüş. Göktaşı. Hani kocaman böyle 4-5 metre boyunda, 2 metre falan yüksekliğinde. İçinde bir oyuk var. Oraya bir tane adam oturmuş. Ya taşın büyüklüğünü göstermek için. Çocuklar demişler ki, ya demişler bu adamın bıyıkları var. Stalin'e benziyor bıyıkları. Ondan bir şairliğe çıktı. Hoca kitabında komünizm propagandası yapıyor. Kitapta resmini Stalin resmini koymuş diye. Bu büyüdü, gazetelere falan çıktı. Kitapta böyle oldu diye. Ondan sonra tabii olmadı, ortaya çıktı ama epi de bize yaptı yani. Sınıfta hadise oldu hocanın kitabı. Bir de sınıfta ağaçlar vardı. Son mevsimde, baharda ağaçlar sarılınca o sarılık sınıfa yansırdı. Hocam sarılık mı oldunuz falan hocalara da takılınırdı öyle. Böyle güzel bir sınıfımız vardı. Ondan sonra 2. sınıfa geçtik. O arada kimya hocamız vardı. Hoca ilk defa bizim sınıfa geldi. Kabataş'ta. Tabii her hocanın bir lakabı olur. Tanınmış hocalarda. Hocalar da onu bilir, kabullenir şeyini. Hocanın hiçbir yeni gelen hocanın lakabı yok. Ama hoca ne yapar? Çok iyi hocaydı. Bize normal denkleri, elektronik denklemleri falan öğretirdi. Yazılı imtihanda
bir sıraya çıkar. Ayaklı bir sıranın üstüne dolaşır yürüyerekten sıranın üstünden dolaşırdı sınıfı. Fakat bir özelliği vardı. Kopya çekmek serbestti. Kopya çekin. Ama yakalanırsanız karışmam derdi. Yani neticesi çok olur. Yani kimse pek çekemezdi falan. Hoca fakat şehla gözlüydü. Bu tarafa mı baktığı belli olmaz, bu tarafa mı bakıyor belli olmaz. İki gözünü olduğu için iki gözlü. Yani onu da bu Azerbaycan'da gelmiş Genceliydi. Hoca yaptı. Genceli yok bir şeye bulamıyorum. Bir arkadaş bir gün kalktı. Bunun adı dedi Kör Salih olsun dedi. Hoca isim taktı bir arkadaş. Onların adı bütün okulda hani Kör Salih olarak oldu, kaldı. Hoca vefat ediyor. Milliyet'te yazar vardı. Hasan Pulur diye. O da bizim Kabataşlıydı. O da Kör Salih'in talebesiydi. O sınıf ne yazmış? Kör adaşım, onun da lakabı Hasan gözlüğü vardı. Adaşım Kör Salih vefat etti diye yazıyor falan gazetede. Sonra demişler neye böyle yazdı? Demiş ki yani ben bir şey yazdım. Onun da lakabı, ben de lakabım yazdım. Ya Kör Salih öldü demedim ki Kör Salih talebi Hasan Pulur öldü falan diye öyle yaptı. Hocayı çok severdik yani. İyi bir hocaydı. De Işık Lisesi Şişli Terakki'de de hocalık yaptı. Oradan da meşhur bir hocası. Zaten iki okulun hocaları beraberdi. O şekildeydi. Başka hocalarımız. Yanımızdaki sınıf biz edebiyat ve o üç edebiyatçıydı. Biz yaramazdık, çok yaramazdık sınıftık. Ama onlar bizden de yaramazdı. Mesela ben önde oturuyorum. Matematik hocası burada. Arkadan bir kağıt top yapıyor. Attı, top bana geldi. Ben topu yakaladım. Topun geldiği taraf. Hoca burada. Attı falcı ne yapıyor hocam? Dedi, atla ben de atıyorum bir şey yok falan dedim. Öyle yaramazdı sınıftık. Ama yandaki sınıf bizden daha yaramazdı. Orada mesela bir karga ölüsü bulmuşlar. Ayağına bağlı tavana mı ya da yapmışlar. Atıyorlar. Öteki tarafa hocam karga buraya geldi. Onlar karga uçtu bu tarafta. Derce kaynatıyorlar falan. Sonra o sınıfta bir tane toplu iğne alıyorlar. V harfi haline getiriyorlar şekline. Bu V'nin ucunu tekrar dik hale getiriyorlar. V geliyor. Bir de buradan dik vaziyette duruyor. Onu götürüyorlar. Sınıftaki öğretmenin iskamesine koyuyorlar. Hoca geliyor, edebiyat hocası. Oraya oturunca iğne batıyor. Ve eliyle iğneyi çıkartıyor. Gösteriyor ki bunu buraya kim koyduysa gitsin annesine, anne benim babam kimdir diye sorsun diyor. Öyle yapıyor. Tabii bunları alıyorlar. Büyük bir hadise oldu. Hocaya iğne koymak. Disipline verecekler. Hocam diyorlar yani kimin yaptığı belli değil. Biz edebiyat sınıfıyız. Edebiyat hocası böyle şeylerin mantığa uymaz diyorlar ya böyle bir şey olmaz. Ancak bunu küçük sınıftan bir talebe gelmiştir. Teneffüste girip oraya koymuştur diyorlar. Öyle müdafaa ediyor, kurtuldular hepsi. Fakat ondan sonra kim o kapının önünden biraz yavaş içeri doğru baksa falan orada hazır bekliyorlardı. Kolunu atıp sınıfın içine alıp güzel bir pataklayıp dışarı atıyorlardı. İğne koymaya geliyor da yakaladık, dövdük diye falan. Kimse oradan kolay kolay geçemezdi o kapının önünden. O şekilde hatırası vardı. Yine bir gün bizim sınıfta üç edebiyatçıyız. Bir hoca gelmedi. Oturduk falan. En sonra sınıftan çıktık 10 dakika, 15 dakika kala. Dolaşıyoruz. O kapının böyle delikleri var. İçeri bakma delikleri o şeyde. Oradan bakıyordu. Arkadaş bana
işaret, hoca, coğrafya hocası tahtaya 4-5 kişiyi kaldırmış. İmtihan yazıyor. Çocuk böyle işaret etti. Bir eliyle böyle böyle yaptı bana. Ben dedi yani beni hoca kaldıracak falan diye. Peki dedim ben. Ben hemen açtım kapıyı içeri. Zil bozuk dedim, zil çaldı dedim. Öyle deyince bütün sınıf zaten bekliyor. Hürya ayağa kalktı, sınıf altı şortlu. Millet dışarı kaçtı. Bizim arkadaşlar tahtaya o şekilde kalkmaktan kurtardım onu. O da bir hatıradır. Bir de akşam olunca etüt vakti, yemekten sonra işte bir 15 yarım saatlik bir müddet var. Orada dolaşıyor, millet koşuşuyor, itişip kakışıyor. Salih Bey nöbetçi hoca olduğu zaman uzun böyle 70-80 santim bir cetveli vardı. O cetveli alır, koridorun ucundan gelir. O cetveli böyle sallayaraktan hızlı hızlı yürümeye başlar falan. Onu gören talebeler koşa koşa şeye gider, sınıflarına giderdi. Öyle geliyor, yeni gelen bir talebe kaçmıyor, duruyor. O hızlı hoca gelip bir tane patküt ona vuruyor. Bu sefer diyor ki hoca niye kaçmadın diyor. İstemeyerek vuruyor. Hocam diyor işte bilmiyordum diyor kaçılacağını diyor. Diyor kaçacaktım diyor falan. O şekilde bir hatıramız da vardı. Hocayı çok severdik ama. Bir de bize şey geldi, buzlar geldi. Buz. Tuna Nehri'nden. Onu anlatıp öyle geçelim. Şimdi kalorifer yanmazdı. Yani yoktu. Soba da doğru yanmaz, ısıtmazdı. Hava soğuk olurdu. Biz yorganı falan çekerdik ama hepimizin radyosu vardı. Bir rahmetli oldu. Çetin diye bir arkadaş var. Tekneye çok meraklıydı. O da bize radyo yapar. Diyotlu sarma radyo yapar. Kulaklık yapar. Antende Kayrola'nın şeyine bağlardık. Oradan karşıda Ümraniye'de İstanbul Radyosu verici anteni vardı. O antenden pilsiz, ceryansız radyo dinlerdik. Çok enteresandı bu. Öyle vakit geçirdik. Bir sabah bir uyandık baktık. Boğazın ortasından böyle koca koca beyaz beyaz bir şeyler gidiyor. Bir baktık buzlar gidiyor. Sonra buzlar döndü. O Ortaköy'ün sahilini doldurdu. Buz oldu her taraf. Millet üstüne çıktı bunların. Tabii akıntı alıp götürdü bir kısmını. Açıldı. Sonra bir arkadaş kayıkla gitti, onları aldı, getirdi falan. Enteresan oldu. Herkes moda oldu. Buzun üstüne çıkacaksın, resim çektireceksin. Ben de çıktım, 4-5 gün ben de çıktım. Resim çektirdik. Buzda resim. Ama yasak. Daha biri bağırıyor. Hoparlör. Buzlara çıkmak yasak, çıkmayın diye. Bizi öğretmen odasından da görmüşler falan bizleri. Buza çıkmışız. Bize tespit etmişler isimlerinizi. Ben de çıkınca, ben o zaman uslu talebeydim. Yani dersim iyi değildi ama yaramazlık yapmazdım. Uslu talebe olarak hani ön plandaydık. Demişler İlhan da çıkmıyor. Yok demişler İlhan. Orada bir yanlış İlhan yapmaz öyle bir şey demişler. O şekilde bizim ekip kurtuldu. Benim ismimden dolayı. Öyle yaptık. Hatıramız vardır. Buzlarla ilgili. Sonra buzlar gitti. Eridi gitti. Marmara'ya doğru açıldı hepsi. Öyle bir şeyimiz var. Bir de 1928'de de aynı şekilde gelmiş. Sonra gene geldi galiba bir ara. Bu buz işi. Ama şimdi yok. Buz kalmadı artık. Yani Tuna'dan buz gelme imkanı yok. Şimdi çocukluğumuzdaki mahallemizde bir sokağımız var. Bir de etrafındaki sokaklar oluyor. Cadde oluyor. O zaman ahşap ev vardı. Bir tek bizim ev, bir de bizim ilerimizde ev vardı, kâgir. Daha çok aile otururdu. Yani mal sahibi otururdu. Çok enteresan 2-3 tane evde kiracı olurdu. Ev çok büyük olur. Bazen
kiracı da olurdu ama o zamanki bütün bizim sokağı, arka sokakları herkesi tanırız. Mesela Hekimoğlu Paşa Caddesi'nde Süheyl Bey vardı. O evi oradaydı. Onun karşısında Müzeyyen Hanımlar otururdu. Bizim sokakta bizim komşular oturdu. Arka tarafta o şey vardı. Ferhat Paşa'nın evin olduğu taraftakiler otururdu. Ben bizim sokağımızda 2 sıralı evdeki oturanları, kim oturuyor, kaç kişi, ismi nedir falan. Herkes birbirini, bütün sokağı tanırdı. Yani komşuluk ilişkisi vardı. Akşamları gidilirdi, gelinirdi. Biz çocukken gidip işte bir maniniz var, meşhur sordu. Var mı yok mu soruldu, gelirdi. Ona göre gidilirdi. Ama zamanla bu şey kayboldu, gitti. Şimdi bizim sokağımızdaki en başta Yaşar Efendi'nin evi vardı. O kapalı çarşı orada berberdi. Ondan sonra evde sülük yetiştirirdi. Berber dükkan sülük satardı. Eve gidince o sülükleri böyle 2 tane büyük cam kavanozda görürdük. O oğlu vardı Semih. Sonra o da büyüdü. Belediye zabıtası oldu. Onun yanındaki evde emekli bir vali otururdu. Çocukları falan vardı. Sonra Teşvikiye'ye taşındı o. Yanında Terzi Cemil Bey vardı. O dikiş dikardı. Kardeşi Sinekli Bakkal'ın orada kunduracıydı. Onun yanında Sabri Bey otururdu. Annesi Pembe Hanım'dı. 2 tane kızı vardı benim akran. Neriman, Kerimen. Sonra o vefat ediyor anneleri. Bir yeni hanımı. Ondan evinde bilgili çocukları oldu. Onlar sonra bizim ev. Sonra İbrahim Bey vardı. Batumluydu. O hep Batum'dan bahsederdi. Bak bahçesi vardı. Orada gül yetiştirdi. Havuz yaptı. Balıkları vardı. Sonraki komşumuz devlet matbaasında çalışırdı. Annesi vardı. Yaşlı. O pazarda limon satar. Ona limoncu teyze derdi. Karısı Hayriye Hanım vardı. Oğlu Cemil vardı. O teknik okulda okudu. Sonra Ankara Radyosu'na gitti. Orada teknik kısma baktı. Fakat onu yani memlekete bir hizmeti var. Çok bilgili bir insandı o konuda. Bu Atatürk'ün 10. yıl nutkunu alıyor. O çok parazitliydi. Böyle boltudu. 6 ayda uğraşıyor. Tek o 10 dakikalık 15 dakikalık nutku sıfırdan sonuna kadar yapıyor, inceliyor. Bütün tek parazitleri çıkartıyor. Ve bugünkü Atatürk'ün güzel sesi o maalesef Türkiye'ye hediye etmiştir. Cemil Koyaş diye birisi. O eski sesi dinlersen orijinalini, ikisinin arasındaki fark anlaşılır. Ondan sonra Rıfat Bey çalışıyordu, PTT'de çalışıyordu. Onun yanındaki ev vardı. Orada çalışanlar tanırım. Onun bir ev daha vardı. O kapalı çarşıda çalışıyordu yağlıkçılarda. Ondan sonra binbaşının Kolası'nın Ayşe Hanım vardı. Yaşlı bir kadın. Sonra o İsmet Bey vardı. Sonra bir evde vardı. Onlar bir yerde Anadolu'dan geldiler. Onlar kamyonculuk yapıyorlardı. Sonra İbo vardı. İbo bizim sınıf arkadaşıydı. Sonra meşhur bir oldu. Şarkıcı oldu. Ama İbo çok yaramaz talebeydi. İlkokulu bitirdikten ortaokulu bitiremedi falan. Sonra Astsubay Okulu'na gitti. Orada müzik bölümüne geçmiş. Orada müzik falan çalıştı bandosunda. Sonra oradan ayrıldı. Müzisyen oldu. Bir gün dedim, ya İbo dedim, sen dedim
çok dedim yaramazdın, nasıl böyle adam oldun dedim. Yani samimi olduğum için. Vallahi de asker çok dayak yedim, ondan adam oldun dedi. Sonra o vefat etti ama İbrahim diye meşhur şarkıcı oldu. O şekildeydi. Sonra köşede vardı. Şahabustan'ı, bu da dülgerlik yapardı yani şeydi. Çimonta işleri falan yapar. Sonra Rüçhan diye arkadaşımız vardı. O sanat okulunda okudu. Sonra Topkapı Sarayı'nda çalıştı. Orada şerefkârlık yaptı. O hani meşhur bir tane taht vardı, hani zümrütlü falan sarkar. O tahtı ona getiriyorlar, bunu tamir ettiriyorlar. O tamir ediyor. Bağ kısmı var, şeref kısmı var. Ama ayak basılan yerde kötü bir tane şey var. Kadife gibi bir şey var falan. Onu kaldırıyor abi, bakıyor. Orada da mücevherat var. Ama ona mücevher, yani tahtı vererek işte şu kadar elmas, şu kadar inci, şu kadar yakut falan diye liste yapıp veriyorlar. Teslim alırken gene o listeye göre teslim alıyorlar. Çağrı bakın diyor, bana listeniz var mı? Bakın içinden bunlar çıktı diyor. O çıkanlar tekrardan listeye ilave ediliyor. Onları da eksiksiz veriyor falan. Ve onun da öyle bir hatırası vardır. Ama sonra da benim sanatlarına arkadaşım vardı. Afif Süreyya Duruş, orada Topkapı'nın müdür oldu. Ona giderken ilk önce kapıdan girince Rüçhan'a giderdi, marangozhaneye. Ondan sonra müdüre gider. Yani müdüre gidip de tekrar bu tarafa gelmiş. Çünkü Rüçhan daha kıymetli benim için. İlkokula arkadaşı. Öyle bir hatıram vardı. Sonra Galip diye bir arkadaş geldi İzmir'den. Ondan sonra öteki evde vallahi lağımcılık yapan birisi vardı ama tabii o zaman lağımcılık çok kıymetli meslekti. Çünkü sokaklarda her yerde kanalizasyon yoktu. Sokağa bir çukur kazılır evden. Oraya evdeki akıntı oraya verilir. Onun üstü örtülür. Yol oradan geçer. Ama zamanla çeker, suyu çekemeyecek hale gelince orası açılır. Oradaki kazırat toprakla bir arabaya konur. O bir yere götürüp atılır, tekrar kapatılır. O şekilde yani adamın mesleği buydu ama yani sıraya girilen kıymetli bir meslekti o devirde. 1930'larda yani Osmanlı'nın son devirlerinde. O vardı. Ondan sonra küçük Çukurçeşme gelir. Ondan sonra Edirneliler geldi. Soyadları Kapalı Çarşı'da terlikçilik yaptı onlar. Bir kızları vardı, uzun boyluydu. Onda Uzun Ayşe Hanım denirdi. Ondan sonra Ethem Efendi vardı. Karısı vardı. Ama Ethem Efendi Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Hafız Kütüp'tü. Yaşlı imameti falan olan bir adamdı. Mesela bizim eve gelirlerdi misafirler, hanımlar falan. Evdeki bir odada erkekler oturur, öteki odada hanımlar otururdu. Hani daha rahat, kaç göç değil de daha rahat konuşmak, daha rahat sohbet etmek için falan. Ben bazen kadınlar tarafına gider, bazen erkekler tarafına gider. İki tarafı yapardım, idare ederdim. Ondan sonra o Ethem Efendi imameti vardı. O mesela erkekler tarafında yatsı namazını falan kıldırırdı. Namazda o imamlık yapardı. Öyle vakit geçerdi. Ve çok enteresan hikayeler falan anlatırdı. Hatta bir gün şöyle anlattı. Adamın biri Laleli Camisi'ne gidiyor namaza. İşte kapıda eskici bir adam var. Ayakkabı tamir ediyor falan. Çıkıyor gene adam orada ayakkabı tamir ediyor falan. Adam dikkat ediyor. Ya adam diyor, ya adam diyor burada oturuyorsun, duruyorsun. İşte burada cami var. Karışma diyor. Ne iş burada işim var benim falan.
Gidiyor, neyse adam gene görüyor, gene kızıyor adama, tersliyor falan. Peki diyor adam, bir gün diyor şey diyor, erkenden gel diyor falan. Ya adam gene geliyor. Adam tut elimi diyor. Laleli adam. Adam Laleli Baba elini tutuyor. Tabii bu şey menkıbe. Elini tutuyor. Biraz sonra aç gözünü diyor. Gözünü açıyor. Adam bir bakıyor sağına soluna. Laleli de değil. Nerede? Kabe'nin avlusunda. Diyor burada diyor, abdestini tazeliyor. Adam abdestini tazeliyor. İşte namaz kılıyorlar. Falan. Namazlar gene tut elimden tut. Kapat gözünü. Gene gözünü kapat. Aç gözünü açıyor. Gene geliyor. Caminin kapısına. Hadi adama git diyor. Kimsenin şeyine namazını bilmem. Hiç bunlar karışmak yok. Peki diyor. Adam gidiyor ama adamın içinde bu şey uykuda kalıyor. Yani her zaman böyle olsa da gitsem gelsem Kabe'ye diyor. Gene geliyor bir gün yalvarıyor yakıyor. Aman diyor bana diyor bunu öğret diyor. Olmaz olur öğret. Peki diyor. Peki diyor git diyor şey diyor. Malını mülkünü sat toparla varlığını. Al gel. Bir torbaya koy. Ailenin diyor geçimini de ayarla falan onu da koydu. Sonra bana gel diyor. Alıyor oradan işini bırakıyor. Parayı alıyor. Ailesine geçineceği kadar payı da bırakıyor. Geliyor Laleli Baba'ya. Elinde torba. Geldim diye tamam peki diyorlar. Çıkıyor Lale'de yavaş yavaş bu Haliç'e doğru iniyorlar. Gidiyorlar. Orada diyor hadi diyor binelim kayağa gideceğiz. Ama bir bakıyor adam hani şu kadar bir şey kalmış. Yarım parmak 4 santim. Kayın içi su dolu. Yani battı batacak falan. Buraya kadar gelmiş. Artık ne olsun batarsak batalım diyor. Kaya atlıyor adamlar gidiyor falan. Tam Haliç ortasına geliyorlar. Adam ver bakayım diyor dünyalığını. Alıyor dünyalığını. Bu kadar mı bu kadarmış diyor. Atıyor şöyle. Haliç'in ortasına suya atıyor. O paralar da gidiyor. Biraz sonra çıkıyorlar o Yeniçeri falan o tarafta bir yerde. Şimdi diyor 2 tane birincisini de diyor geçtin diyor. Paranı kayağa bindin diyor malını sattın. Şeyi de attık parayı ses çıkartmadığını üçüncüsü kaldı diyor. Bu akşam diyor şeye gel diyor. Ayasofya'nın top kandili altında yatsı namazında. Yatsı namazını kıl. Git o bir direğin arkasında saklan diyor. Ben geleceğim diyor. Adam gidiyor yatsı namazı top kandili altında kılıyor. Kalkıyor. Kayyum başta cami kapanıyor kimse kalmasın. Adam ses çıkarmıyor saklanıyor. Orada dururken derken caminin kapısı açılıyor. İçeri bir grup geliyor, sakallı cübbeli adam geliyorlar. Topkan etrafında böyle halka yapıyorlar. İşte zikir yapıyorlar falan. Derken Laleli Baba diyor ki, aramızda diyor katılan birisi diyor, var alalım mı? Gelsin diyorlar. Sesli adam geliyor, o da beraber zikir yapıyorlar. Vakit geçiyor. Ediyorlar artık sabah vakti geliyor. Hani gidelim falan. Yavaş yavaş gidiyorlar. Orada minare kapısından dışarı çıktı. Cemaat var tabii. Namaza girecek. Kapısından giriyorlar. Minare kapısından. Herkes gidiyor, o da gidiyor falan. Ama bakıyor ki adam o girenler geri dönmüyor, gidiyor. En son o kalıyor Laleli Baba'dan sonra. O da giriyor, çıkıyor. Abi bakıyor minare kapısı şerefe bomboş. Ondan sonra Laleli Baba'nın bir adam var. Adam ayağını şerefeden atıyor. Böyle, ya Allah diyor. Öteki ayağını da atıyor. Gidiyor, kayboluyor. Laleli Baba da ayağını atıyor. Ya Allah diyor, o da gidiyor. Bizim adam ayağını atıyor. Ya Allah diyor ama bakıyor aşağıya. Minarenin tepesindesin. Öteki ayağa kalkamıyor. Atsa düşecek, parçalayacağım diyor. Ya Allah diyor, öyle derken aşağıdan müezzin geliyor. Elinde sopa. Sen de mi diyor, öyleyken sen de buradasın diyor. Güzel ona bir sopa atıyor, adam dar atıyor. Aşağıya kaçıp gidiyor. Öyle vakti gidiyor. Laleli Baba ya ne oldu diyor imtihan. Allah diyor ya Allah diyordum ama öteki ayağım kalkmadı diyor.
Diyor, ben sana demedim mi bu işe şey yapma. Hemen koynundan şöyle yapıyor. O bir torba altını çıkartıyor. Al bunu. Gene git işine yap. Ama o diyor, bundan sonra kimseye karışma diyor. O çok enteresan. Hiç onu unutmamışımdır. O şeyin anlattığı. Ethem Efendi'nin anlattı. Tabii menkıbedir. Ama o Laleli Baba'nın türbesini İttihatçılar yolu genişletirken yolun üstünde kalıyor türbe. Ve türbeyi yıkmadılar. O yolun üstünde çıkıntı kaldı. O Mendereslerin işlemler yapılırken o türbeyi kaldırdılar. Ta arka taraf Veli'nin orada bir köşeye götürüp attılar. Laleli Baba'nın türbesini. Sonra bir gün dedi bana Ünver, dedi o Laleli Baba'sının türbesini dedi, İttihatçılar bile kaldırmadı. Ama bu adamlar kaldırdı dedi. Sonları bir iyi olmayabilir dedi. Öyle de olmadı sonları.